Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün harika bir geri dönüşümle karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz Afrikan tabak yapımını sizlere nasıl yaptığımı göstermeye çalışacağım. Ana malzememiz mısır. Evet, yanlış duymadınız. Mısır. Bunun için ilk öncelikle mısırın en dıştaki kabuk kısmını çıkartıyorum. Bu kısımlarını kullanmayacağım çünkü bu kısımları bayağı bir sert olan kısım. Ben içteki daha yumuşak olan kısımları kullanmaya çalışacağım. Bunun için hemen içteki kısımlarını çıkartıyorum. Yapraklarını çıkarttıktan sonra güneşte kuruttum yapraklarımı. Bunun için 7-8 tane mısırınızın kabuğu yeterli olacaktır. Bunları ıslatmak için suya ihtiyacımız var. Bunun için sprey şişenin içerisine koydum. Kalın uçlu bir iğne, makas, jüt ip, isterseniz herhangi başka bir ip de yine kullanabilirsiniz. Kağıt ip de çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ve paraşüt ipe ihtiyacımız var. 4 milim kalınlığında paraşüt ipim. Bundan da 6,5 metre, yaklaşık olarak 7 metre işinizi görecektir. Ayırdığım kabukları hemen su ile ıslatıyorum. Sarma işlemini yaparken yapraklarımızın kırılmaması ve daha kolay sarılabilmesi için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi jüt ipimi elime aldım ve hemen ıslatmış olduğum yaprağı şekildeki gibi sarıyorum. İkiye katladım. Ve jüt ipimi de yine bu kısımda bağlıyorum. Ve tekrar sarmaya devam ediyorum. Yuvarlak hale gelebildiğinde artık birleştirme işlemini yapabiliriz. Bunun için alttaki oluşturduğum olan yuvarlağın içerisinden ipimi geçirdim ve her ikisinin arasından ipimi geçirip yukarıya çıkarttım. Jüt ipimizi içeride, paraşüt ipimizle birlikte yürüteceğiz. Yine bu oluşturduğumuz halkanın içerisinden iğnemi geçirdim
her iki ipin arasından jüt ipimi geçirerek bir üst sıraya bağlıyorum. Alttaki sırayı bir üst sıraya bağlamış olduk. Ve yine tekrar sarmaya devam ediyorum. Dikkat ederseniz jüt ipimizin üzerine gelecek şekilde ve bir önceki mısır kabuğumuzun açılmaması için biraz daha öncekinin üzerinden ve jüt ipimizin de üzerini örtecek şekilde sarma işlemini yapıyorum. Mantığımız hep aynı. Bir alt sırayla birleştirme işlemini yapıyorum. Yine daha önceki çalışmalarımda bu Afrikan sepetleri farklı şekillerde yaptığımı da bulabilirsiniz. Farklı iplerle ve farklı bağlama çeşitleriyle birkaç tane Afrikan tabak yapımı ile ilgili video paylaştım. Yine bunları da seyredebilirsiniz. Her defasında bir alt sırayla birleştirerek ilerliyorum. İpimiz bittiği zaman yine ip nasıl bağlanır? Hemen buna bakalım. Ve yine aynı şekilde paraşüt ipimin içinden iğnemle geçirerek ipimi takıyorum. Ve ipimi sol elime aldım. Ve yine sarma işlemine devam ediyorum. Eğer hava sıcak ise o zaman mısır kabuklarınızda kurumalar meydana gelecektir. Dolayısıyla sarma işlemini çok daha zor yaparsınız ve aynı zamanda kırılmalar meydana gelir. Bunun önüne geçebilmek için ara ara ıslatmayı unutmayın. Bu işlemi yaparken bir tarafı bakın yeşil, bir tarafı beyaz olacak şekilde getirmeye çalıştım. Yeşil olan kısımlar daha dışa yakın olan mısırımızın kabukları. Beyaz olan kısımlar ise mısırımızın en içteki kısımları. Siz isterseniz ona göre de değerlendirme yapabilirsiniz. Yani her tarafını beyaz, her tarafını yeşil ya da karışık renkli. Burada seçim size ait. Ara ara da ipimi çekiyorum daha sıkıştırabilmek için jüt ipimi. Ve bakın gördüğünüz gibi ipimi bir yukarıya bağlıyorum. Ve bu şekilde iki kısmı birleştiriyorum. Fazla çıkan kısımları makasla hemen kesebilirsiniz.
Bu şekilde sarmaya devam ediyorum. İstediğiniz ebata ulaşana kadar düz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğimli olmasını isterseniz bununla ilgili daha önceki videolarımda nasıl eğim verileceğini göstermiştim. Bu videolarıma bakabilirsiniz. Ben bu sefer düz bir tabak yapmayı tercih ettim. Yaklaşık olarak 23,5 santim çapı olana kadar devam ettim. Bitmiş hali 29,5 santim civarı bakın oldu. Şimdi sıra geldi en dıştaki kısmı nasıl yaptığıma. Yine birleştirme işlemini yaptım ve sarmaya devam ediyorum. Sarma işlemini yaptıktan sonra bakın bu şekilde getirdim. Birleştirmelerimi her defasında jüt ipimle yapıyorum. Hemen jüt ipimle birleştiriyorum. Birkaç kere jüt ipimle gelmek istiyorum. Daha sıkı bir şekilde birleşmesi için. Paraşüt ipimi kesiyorum. Çok kalın olduğu için paraşüt ipimin yarısını da yine gördüğünüz gibi kesiyorum. Yani biraz inceltiyorum aslında. Yine mısır kabuğumla sarmaya devam ediyorum.
Dikkat ederseniz en dış kısmında artık jüt ipimiz gözükmüyor. Bu kısımda da gözükmemesi için mısır kabuklarıyla üzerini sarmaya devam ediyorum. Jüt ipimi de kestim. Yine aynı şekilde jüt ipimin üzerinde kapattım. Mısır kabuğunu bir ip gibi düşünerek iğnemden geçirdim. Bu şekilde aralardan kolaylıkla geçirebilirsiniz. Yine ip haline getirdim. İp gibi düşünüyorum şu an mısır kabuğunu ve iğneme geçirerek bu kısmı bu şekilde kapatacağız. Ve hem sarıyorum hem de iğnemle bir alt sıraya birleştiriyorum. Ve ikisine düğüm atıyorum. Ve arka tarafa doğru bu kısımlarını çekiyorum. Arka kısmında da yine düğüm atabilirsiniz. Yaparken kenarından hafif eğer çıkan mısır kabuklarınız varsa bunları da makasla keserek düzeltebilirsiniz. Evet, gayet güzel ve hoş oldu. Ama mısır kabuklarını hafifçe nemlendirdiğimiz için kuruması için 1-2 gün kadar güneşte bekletiyorum. Ve iyice kurumasını sağlıyorum. Kuruduktan sonra ben üzerine akrilik vernik sürmek istiyorum. İsterseniz siz hiçbir şey de sürmeden de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hemen su bazlı yarım at verniğimi üzerine döküp bir fırça yardımıyla her tarafını sürüyorum. Evet, en sonunda mısır kabuğundan yapmış olduğumuz Afrikan tarzdaki bu tabağımızı bitirdik. Gerçekten de güzel bir duvar dekoru oldu diye düşünüyorum. Aradaki yeşillikler de farklı bir hava kattı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.